Merhaba. Bugün sizi tarihin biraz daha az bilinen ama bir o kadar da ilginç bir köşesine götüreceğim. Konumuz Akunlar, belki de Eftalitler demeliyim. Kim bilir? Gelin hep birlikte bu gizemli halkın hikayesini. Ama öyle böyle değil. Akıldan hiç çıkmayacak bir yöntemle keşfedelim. Şöyle bir duralım ve düşünelim. Okulda o kadar tarih dersi gördük, değil mi? Savaşlar, antlaşmalar, imparatorluklar. Peki ne kadar aklınızda kaldı? Yüzlerce yıl önce yaşamış bir imparatorluğun o karmaşık ilişkilerini, yükselişini ve çöküşünü nasıl aklımızda tutabiliriz ki? İşte bazen cevap hiç ummadığınız bir yerden gelir. En garip, en acayip görünen hikayeler aslında beynimizin öğrenmek için kullandığı en güçlü araçlara dönüşebilir. Hazırsanız şimdi o sıkıcı olabilecek tarih dersini alıp asla unutamayacağınız tuhaf ama bir o kadar da etkili bir hikayeye dönüştüreceğiz. Evet, hayal gücümüzü çalıştırmaya başlayalım. Sizi Akun adında biriyle ve onun diyelim ki birazcık ilginç komşularıyla tanıştıracağım ve işte sahnemiz hazır. Başrollerde kimler var? Afganistan civarlarında yaşayan Akun, onun adı üstünde biraz sakar komşusu Sakar Sami ve tabii ki hikayemizin merkezindeki o güzel kız İpek. Hikaye gerçekten de absürt bir olayla başlıyor. Düşünsenize, bir gün Sakar Sami panikle Akun'un kapısını çalıyor. Akun, yardım et, diyor. Evdeki teypte mezdeke takılı kaldı. Bir türlü susmuyor. Delireceğiz. Akun da ne yapsın? Komşusuna yardıma koşuyor. Ve o bir türlü susmak bilmeyen müziği durdurmayı başarıyorlar. Ama bakın, bu basit komşuluk yardımıyla başlayan ilişki çok geçmeden bambaşka bir şeye dönüşüyor. Bir rekabete. Çünkü ortaya çıkıyor ki hem Akun'un hem de Sakar Sami'nin gönlü aynı kişide, İpek'te. İşte size tarihin en klasik çatışmalarından biri bir aşk üçgeni. Peki bu basit, hatta biraz komik görünen hikayenin arkasında ne var aslında? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. Gelin bu masalın şifrelerini tek tek çözelim. Başkahramanımız Akun'la başlayalım. İsmi size de bir şeyler çağrıştırmadı mı? Akun, Akhun, evet, Akun karakteri aslında Akhun halkını temsil ediyor. Peki ya şu Eflatun panjurlu elit mahalle? İşte burası tam bir kelime oyunu. Eflatun artı elit. Birleştirin, Eftalit. Yani Akunların diğer adı. Harika değil mi? Hikayede Akun'un eşyalarını Hindistan'a taşımak istemesi gibi basit bir detay vardı, hatırladınız mı? İşte o masum istek aslında tarihteki çok büyük bir olayı sembolize ediyor. Akunların Türk kültürünü ve mirasını güneye, yani Afganistan ve Hindistan'a yayması. Yapbozun parçaları yavaş yavaş yerine oturuyor. Şimdi hikayemizdeki diğer karakterlerin maskelerini de düşürme zamanı. Gelelim o meşhur susmak bilmeyen Mezdeke kasetine. O sinir bozucu müzik aslında tarihteki Mazdek isyanının ta kendisi. İran'da büyük bir kaosa yol açan bir ayaklanma. Peki o müzikten rahatsız olan komşu Sakar Sami kim? O da Sasani İmparatorluğu. Yani Akun'un Sakar Sami'ye yardımı aslında Akunların Sasanilere bu büyük isyanı bastırmada yardım etmesinin hikayeleştirilmiş hali. Ve geldik hikayenin en büyük sırrına. Herkesin kalbini çalmaya çalıştığı o güzel İpek aslında bir insan değil. İpek, o dönemin en büyük zenginlik kaynağı, medeniyetlerin can damarı olan efsanevi İpek yolunu temsil ediyor. İşte hem Akunların hem de Sasanilerin uğruna mücadele ettiği o büyük ödül aslında buydu. Rekabet iyice kızışınca Sakar Sami yani Sasaniler Akun'dan yani Akunlardan kurtulmak için çok kurnazca bir hamle yapıyor. Gidip İpek'in yani İpek yolunun asıl sevgilisi hakimi olan İstemi ile anlaşıyor. Bu İstemi karakteri kim peki? Tarih sahnesine çıkan yeni büyük güç Göktürkler. Ve böylece denklemler tamamen değişiyor. Sasaniler ve Göktürkler, ortak düşmanları Akunlara karşı birleşiyorlar. Artık bütün kartlar açık. Yapbozun tüm parçaları önümüzde. Bu biraz garip aşk ve rekabet hikayesinin sonu bize aslında bir imparatorluğun nasıl çöktüğünü adım adım gösterecek. İşte burada hikaye ile gerçek tarih birebir örtüşüyor. Tıpkı hikayedeki gibi İpek yolu hakimiyeti için başlayan bu mücadele, Sasaniler ve Göktürkleri bir ittifaka sürüklüyor. Bu devasa güç birliği, Akunları hem doğudan hem batıdan adeta bir mengene gibi sıkıştırıyor ve sonunda Göktürklerin vurduğu son darbeyle Akun İmparatorluğu tarih sahnesinden siliniyor. Bir dakika. Neden bu kadar tuhaf bir hikaye sayfalarca tarih metninden çok daha kalıcı oluyor?
Gelin bu öğrenme tekniğinin arkasındaki sihre biraz daha yakından bakalım. Az önce hep birlikte deneyimlediğimiz bu yöntemin bilimsel bir adı var, anımsatıcı teknik. İngilizce adıyla mnemonik. Yaptığı şey aslında çok basit ama bir o kadar da etkili, soyut ve sıkıcı bilgileri alıyor, onları beynimizin bayıldığı, unutmak istemediği canlı, komik, duygusal hikayelere dönüştürüyor. Peki bu neden bu kadar işe yarıyor? Çünkü beynimiz böyle çalışmak üzere tasarlanmış. Beynimiz kuru gerçeklerden, listelerden çok karakterleri, olayları, duyguları, yani kısacası hikayeleri hatırlamaya programlı. Sasani Göktürk İttifakı Akunları yendi demek yerine, Sakar Sami İpek'i elde etmek için istemiyle işbirliği yapıp Akun'u aradan çıkardı dediğimizde, bilgi bir anda canlanıyor, bir anlam kazanıyor ve hafızamıza kazınıyor. Öğrenmek bir görev olmaktan çıkıp keyifli bir keşfe dönüşüyor. Gördüğünüz gibi Akunlar gibi unutulmaya yüz tutmuş bir halkın tarihi bile doğru bir hikayeyle zihnimizde capcanlı hale gelebiliyor. Bu sadece bir tarih anlatımı değil, aynı zamanda beynimizin nasıl öğrendiğinin de bir kanıtı. Şimdi sıra sizde. İster karmaşık bir bilimsel kavram olsun, ister ezberlenmesi gereken bir formül, öğrenmekte zorlandığınız hangi konuyu kendi unutulmaz hikayenize dönüştürmeyi deneyeceksiniz? Yaratıcılığınızı kullanma zamanı.